bir aynanın karşısına geçtiğini düşün. Karşında yıllardır tanıdığını zannettiğin bir insan var. Yüzünü biliyorsun, adını biliyorsun, nelerden hoşlandığını, nelerden korktuğunu, nasıl bir hayat yaşadığını biliyorsun. Fakat bugün sana biraz rahatsız edici bir soru sormak istiyorum. Aynada gördüğün insan gerçekten sen misin? Yoksa yıllar boyunca ailenden, öğretmenlerinden, arkadaşlarından, toplumdan, sosyal medyadan, otoritelerden ve korkularından öğrendiğin beklentilerin meydana getirdiği bir karakter mi? Çünkü insanın en büyük yanılgılarından biri şudur: kendisine ait olduğunu düşündüğü her düşüncenin gerçekten kendisine ait olduğunu zannetmesi. Oysa zihnimizin içerisinde bize ait olmayan ne kadar çok ses var. Bunu yaparsan insanlar ne der? Böyle konuşursan seni yanlış anlarlar. Bu yaştan sonra olmaz. Başarılı görünmelisin, güçlü görünmelisin. Herkes seni sevmeli. Onların gözünde değerli olmalısın. Bu sesler yıllar boyunca tekrarlandığında garip bir şey olur. İnsan artık onların dışarıdan geldiğini fark etmez. Başkasının sesini kendi sesi zannetmeye başlar. Ve belki insanın gerçek esareti tam burada başlar. Özgürlük dediğimizde genellikle dış şartlardan söz ediyoruz. İstediğimiz yere gitmek, istediğimiz işi yapmak, istediğimiz insanlarla görüşmek, istediğimiz hayatı yaşamak. Bunların hepsi önemlidir. Fakat insan bütün bunlara sahip olduğu halde yine de özgür olmayabilir. Çünkü insanın en güçlü hapishanelerinden bazıları duvarlardan yapılmaz, bakışlardan yapılır. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü, beğenilme ihtiyacı, onaylanma arzusu, dışlanma korkusu, yanlış anlaşılma endişesi, bir insanı yönetmek için bazen ellerini bağlamanıza gerek yoktur. Onun zihnine tek bir soru yerleştirmeniz yeterlidir. Başkaları benim hakkımda ne düşünecek? Gerisini çoğu zaman insan kendi kendisine yapar. Kendi sözlerini sansürler, kendi kararlarını erteler, kendi fikirlerinden utanmaya başlar. Kendisinin yaşamak istediği hayat yerine insanların kendisinden beklediği karakteri oynamaya başlar. Ve sonunda çok garip bir noktaya gelir. Herkes onu tanıyordur ama o artık kendisini tanımıyordur. Herkesin kabul ettiği biri olmak uğruna kendini reddediyorsan, kazandığın şey belki itibardır. Ama kaybettiğin şey sensindir. Şimdi meseleyi biraz daha derine götürelim. Biz kimin gözünde yaşıyoruz? Çocukken anne ve babamızın gözünde, okulda öğretmenimizin gözünde, iş hayatında yöneticimizin gözünde, toplum içerisinde çevremizin gözünde. Ve bugün bunların hepsine bir de sosyal medya eklendi. İnsan artık yalnızca yaşamak istemiyor, yaşadığının görülmesini de istiyor. Yediği yemek görülmeli, gittiği yer görülmeli, başarısı görülmeli, mutluluğu görülmeli. Hatta bazen bilgisi, iyiliği, ibadeti ve maneviyatı bile görülmeli. İşte burada çok önemli bir değişim meydana geliyor. İnsan şu sorudan uzaklaşıyor: ben ne yaşıyorum? Ve onun yerine başka bir soru geliyor: ben nasıl görünüyorum? Bu iki soru birbirine çok benziyor gibi görünebilir. Ama aralarında bir insanın bütün hayatını değiştirecek kadar büyük bir fark vardır. Çünkü birincisi hakikatle ilgilidir. İkincisi görüntüyle. Bir noktadan sonra gerçekten mutlu olmak yerine mutlu görünmek isteyebilirsin. Gerçekten bilgili olmak yerine bilgili görünmek. Gerçekten iyi olmak yerine iyi görünmek. Gerçekten manevi olmak yerine manevi görünmek. Fakat hakikat görüntü değildir. Allah'a giden yol da bir gösteri değildir. O halde kendine şu soruyu sor: beni dünyada hiç kimse görmeseydi, bugün yaptığım şeylerin kaçını yine yapardım? İşte bu soru niyetin aynasıdır. Bugün birçok insan kendisini temizlemekten söz ediyor. Enerjini temizle, frekansını yükselt, negatif olanı hayatından çıkar. Sürekli daha yüksek bir titreşime ulaş. Bu kavramların bazıları psikolojik halleri anlatan mecazlar olarak kullanılabilir. Fakat bazen insan yanlış yeri temizlemeye çalışıyor. Belki ilk temizlemen gereken şey enerjin değil, bakışın. Çünkü dünyayı hangi gözle görüyorsan
Yaşadığın dünya biraz da ona dönüşür. Her olayı tehdit olarak görüyorsan sürekli korkarsın. Her insanı rakip olarak görüyorsan sürekli savaşırsın. Her gecikmeyi felaket olarak yorumluyorsan sürekli kaygılanırsın. Her eleştiriyi saldırı olarak görüyorsan sürekli savunmaya geçersin. Her başarısızlığı kendi değersizliğinin kanıtı olarak görüyorsan kendini tüketirsin. Demek ki bazen değişmesi gereken şey dünya değildir. Dünyaya baktığın penceredir. Birisi sana cevap vermedi. Gerçek bu. Fakat birkaç saniye sonra zihnin konuşmaya başlıyor. Beni önemsemiyor. Bana kızdı. Benim hakkımda kötü düşünüyor. Kesin bir şey oldu. Dikkat et. Bana cevap vermedi. Bu olaydır. Diğerleri zihnin olay hakkında yazdığı hikayedir. İnsan ömrünün ne kadarını gerçeklerle değil, gerçekler hakkında zihninde oluşturduğu senaryolarla geçiriyor. Vehim böyle büyüyor. Kuruntu böyle büyüyor. Korku böyle güçleniyor. Ve bazen hayatından çıkarman gereken şey insanlar değildir. Zihninin onlar hakkında yazdığı senaryolardır. Manevi yolculuk konusunda da benzer bir yanılgımız var. İnsan, yükselmenin sürekli bir şeyler kazanmak olduğunu düşünüyor. Daha fazla bilgi, daha fazla yöntem, daha fazla kitap, daha fazla sembol, daha fazla ritüel, daha fazla teknik. Fakat bazen yükselmek, yeni bir şey kazanmak değildir. Fazlalıkları kaybetmektir. Korkuyu çıkar, gösterişi çıkar. İnsanların onayına duyduğun bağımlılığı çıkar. Kendini sürekli başkalarıyla karşılaştırmayı çıkar. Her düşünceni mutlak gerçek sanmayı çıkar. Kendini sürekli ispatlamak zorunda olduğun düşüncesi mi çıkar? Belki ruhunun yorulmasının sebebi eksiklik değildir, fazlalıktır. Çamurlu bir bardak su düşün. Sürekli içerisine yeni su döküyorsun. Daha çok bilgi, daha çok teori, daha çok yöntem, daha çok yorum. Fakat su yine bulanık. Bazen yapılması gereken daha fazla şeyi eklemek değildir. Bardağı bir yere bırakmak ve çamurun dibe çökmesine izin vermektir. İnsan zihni de böyledir. Bazen sükunet, daha fazla şey bilmekle değil, zihindeki fazlalıkların susmasıyla gelir. Şimdi hassas bir noktaya gelelim. İnsan manevi yolculuğunda alimlerden faydalanabilir, öğretmenlerden faydalanabilir. Bir mürşitten, bir topluluktan, bir ilim halkasından istifade edebilir. İyi bir rehber, bazen yıllarca yapılacak bir hatayı önleyebilir. Bunu inkar etmek doğru değildir. Fakat başka bir hakikati de unutma. Hiçbir insan, Allah ile kul arasındaki ilişkinin sahibi değildir. Hiçbir yapı, Allah'ın rahmet kapısının bekçisi değildir. Hiç kimse sana, ben olmadan Rabbine ulaşamazsın deme hakkına sahip değildir. Çünkü rehber başka şeydir, bağımlılık başka şey. Hakiki rehber seni kendisine bağlamaz. Seni Allah'a yöneltir. Hakiki öğretmen sürekli kendisini büyütmez. Senin idrakini büyütür. Hakiki maneviyat aklını kapatmaz. Aklını berraklaştırır. Çünkü iman düşünmemeyi gerektirmez. İnsanın aklını, vicdanını ve iradesini kullanmasını gerektirir. Ve gelelim insanın en büyük korkularından birine. Yanlış anlaşılmak. Bir söz söylüyorsun, acaba yanlış mı anladı? Bir mesaj gönderiyorsun, acaba ne düşündü? Bir karar veriyorsun, İnsanlar bunu nasıl yorumlayacak? Sonra kendini açıklamaya başlıyorsun. Bir kere, iki kere, üç kere. Bazen seni anlamaya hiçbir niyeti olmayan bir insana bile kendini ispatlamaya çalışıyorsun. Fakat önemli bir şeyi unutuyorsun. Her insan seni kendi zihninin kapasitesi kadar anlayabilir. Senin hakkında oluşturduğu düşünce,
yalnızca senin kim olduğunla ilgili değildir. Onun geçmişiyle de ilgilidir. Ön yargılarıyla, korkularıyla, yaşadığı tecrübelerle ilgilidir. 10 kişinin bulunduğu bir odada senin 10 farklı versiyonun vardır. Birisi seni kibirli bulur, diğeri özgüvenli. Biri sessiz, biri derin, biri tuhaf, biri güçlü. Peki hangisisin? Belki hiçbiri. Çünkü onların gördüğü senin tamamın değildir. Senden kendi zihinlerine düşen gölgedir. O zaman soruyorum. Ömrünü insanların zihnindeki gölgelerini düzeltmeye harcamak gerçekten mantıklı mı? Bitmez. Bugün birini ikna edersin, yarın başka biri çıkar. Sonra bir başkası ve hayatın kendi hakikatini yaşamaktan çıkar, bir halkla ilişkiler çalışmasına dönüşür. İşte bu nedenle insanın öğrenmesi gereken özgürlüklerden biri, yanlış anlaşılabilme özgürlüğüdür. Bu kibir değildir. Bu, kimseyi önemsemiyorum demek değildir. Hata yaptığında özür dilememek değildir. Mesele başka. Doğru bildiğin bir şeyi sırf başkaları yanlış anlayacak diye terk etme. Kendi kişiliğini kabul görmek için bozma. Sürekli rol yapma. Sürekli kendini açıklama. Sürekli kendini savunma. Çünkü bazı insanlar seni anlamadığı için değil, anlamak istemediği için anlamaz. Ve anlamak istemeyen bir insana 100 cümle söylersen, 101. cümleyi bekler. Bazen susmak gerekir. Bazen yürümek gerekir. Bazen bırakmak gerekir. Bırak seni yanlış tanısınlar. Ama sen kendini doğru tanımaya devam et. Çünkü bir başkasının seni yanlış tanıması problemdir. Fakat insanın kendisini yanlış tanıması felakettir. Peki gerçek sen kimsin? Kendin ol. Güzel bir cümle. Ama hangi kendin? Öfkeli olan mı? Korkan mı? Arzulayan mı? Çocukluğunun yaralarını taşıyan mı? Toplumun şekillendirdiği mi? Nefsinin istediği mi? Vicdanının söylediği mi? İşte bu yüzden kendini bulmak, canım ne isterse onu yaparım demek değildir. Çünkü bu da özgürlük olmayabilir. Bu kez insan toplumdan kurtulduğunu zanneder ama dürtülerinin kölesi olur. Hakiki özgürlük, neden düşündüğünü bilmektir. Neden istediğini bilmektir. Neden korktuğunu bilmektir. Ve bunların içerisinden bilinçli bir seçim yapabilmektir. Arif denilen insanın farkı belki de burada ortaya çıkar. Arif yalnızca dış dünyayı seyretmez. Kendi iç dünyasını da seyreder. Bir düşünce geldiğinde hemen ona inanmaz. Durur ve sorar. Bu düşünce gerçekten bana mı ait? Bu bir hakikat mi yoksa korkum mu? Bunu vicdanım mı söylüyor, gururum mu? Bunu Allah rızası için mi yapıyorum yoksa insanların takdirini kazanmak için mi? Gerçekten bunu mu istiyorum yoksa kabul görmek mi istiyorum? Uyanış belki tam olarak bu sorularla başlar. Şimdi sana bu dersin belki de en önemli cümlesini söylemek istiyorum. Zihninden geçen her düşünce sen değilsin. Zihin sana şöyle diyebilir: başaramayacaksın. Bu bir düşüncedir. Hakikat olmak zorunda değildir. Herkes seni terk edecek. Bir korkudur. Gerçek olmak zorunda değildir. İnsanlar senin hakkında kötü düşünüyor. Bilmiyorsun. Artık çok geç. Belki de değil. Zihin düşünce üretir. Fakat bir düşüncenin zihninde ortaya çıkmış olması onun doğru olduğunu kanıtlamaz. İnsan düşünceleriyle arasına küçük bir mesafe koymayı öğrendiği anda çok büyük bir özgürlük kazanır. Düşünce gelir, sen ona bakarsın ve dersin ki, seni duydum ama sana inanmak zorunda değilim.
İşte şimdi başladığımız aynaya yeniden dönelim. Karşında aynı insan duruyor. Belki yıllarca insanların ne düşündüğüne göre yaşadı. Belki sürekli kendisini açıkladı. Belki kabul görmek için bazı taraflarını sakladı. Belki başarısını başkalarının alkışına bağladı. Belki maneviyatını bile bir kimlik haline getirdi. Belki korkularını hakikat zannetti. Belki zihninden geçen her düşünceye inandı. Ama bugün aynaya farklı bakabilir ve kendisine şu soruyu sorabilir. İnsanların benim hakkımdaki bütün fikirleri bir anda ortadan kalksaydı, geriye kim kalırdı? Belki gerçek yolculuk tam burada başlıyor. İnsanların seni nasıl gördüğünden önce, Allah'ın seni nasıl bir kul olmaya çağırdığına bak. Korkunun söylediğinden önce, vicdanının ne söylediğine bak. Kalabalığın hangi tarafa yürüdüğünden önce, sen neden yürüdüğünü sor. Ve başkalarının zihninde güzel bir karakter oluşturacağım diye, kendi ruhunda yabancı bir insana dönüşme. Çünkü bir gün bu dünya bitecek. İnsanların yorumları bitecek. Alkışlar bitecek. Eleştiriler bitecek. Senin hakkında oluşturulan fikirler bitecek. Bugün seni övenlerin de, seni eleştirenlerin de sesleri bir gün susacak. Ve geriye çok yalın bir hakikat kalacak. Sen ve Rabbin. O gün insanların seni nasıl tanıdığı değil, hakikat karşısında kim olduğun önemli olacak. Bu nedenle herkesi susturmaya çalışma. Her yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışma. Her bakışı yönetmeye çalışma. Dünyayı kontrol etmeye çalışma. Önce kendi bakışını temizle. Korkularını sorgula. Vehimlerini hakikatten ayır. İnsanların sana biçtiği kimliklerle arana biraz mesafe koy. Ve kendine 3 soru sor. Ben kimim? Neden böyle yaşıyorum? Ve bütün insanlar ortadan çekildiğinde, Rabbimin huzurunda olmak istediğim insan gerçekten bu mu? Bu sorulara dürüstçe cevap verebildiğin zaman başka bir hayat başlar. Çünkü hakiki özgürlük, istediğin her şeyi yapabilmek değildir. Hakiki özgürlük, seni yöneten görünmez ipleri fark etmek ve iradeni yeniden eline almaktır. Belki insanın en büyük manevi yükselişi, göklere çıkmak değildir. Kendi içine inmektir. Orada yıllardır taşıdığı korkuları görmek, sahte kimlikleri görmek, başkalarının seslerini görmek ve kendisine ait olmayanları birer birer bırakmaktır. Çünkü bazen hakikate ulaşmak için daha fazla şeye ihtiyacın yoktur. Sadece aradaki fazlalıkların çekilmesine ihtiyacın vardır. Ve perde çekildiğinde belki şunu fark edeceksin. Aradığın şey senden çok uzakta değildi. Sen yalnızca yıllardır başkalarının gözlerinden kendine bakıyordun. Şimdi kendi gözlerinde bak. Daha da önemlisi, Rabbinin huzurunda durduğunu bilerek bak. Metafor Atlası. Görünenin ardındaki manayı birlikte aramaya devam edeceğiz. Kanalımızın devamını istiyorsanız beğenin, yorum bırakın, paylaşın ve abone olun dostlarım. Selam ve dua ile.